Günaydın, günaydın sevgili dostlarım. Bot Show'dayız, Pendik Bot Show'da. Ay, günaydın yurdumun güzel insanları. Dene Yat'ın sahibi. Biliyorsunuz bir süredir üzerinde uğraştığımız 12 metre balıkçımız vardı. Bugün suda 4 tane tekne var. 4'ünü de tanıtacağız. Çünkü bununla ilgili daha bir tekneyi ne zaman tanıtacaksın, ne zaman anlatacaksın. Bugüne kısmetmiş. Fuat başlamadan dedik, sabah kalabalık olmadan. Fuat'a da sormak istediğimiz detaylar var. Evet, ben de şunu merak ediyorum. Evet. Suat abi kendi fuarındaydı. Tekneyi getirirken gelemedi. Biz beraber geldik. 32 ile başa baş geldi. 32'de bu ara çift 350 var. Ama yani çok enteresan. Biz dalgada, bayağı bir dalgada geldik abi, bu arada. Hava 4-5 hava vardı o gün geldiğimizde. Bu bizim Mako'ya çok benzeyen bir tekne. Evet. Yani neredeyse aynısı gibi. O kadar benziyor. Bir girebiliyor muyuz işine abi? Tabii o işinin 660'ı. Antalya'da üretiliyor. Daha önceki paylaşımlarımda gösterdim. Vakum infüzyon üretiliyor. Yani balyozla vurduk. Neler neler yaptık, kıramadık. Çok sağlam bir tekne ama denizcilik anlamında bu da kruzlu ve serpinti almayan müthiş bir tekne. Bu arada denge. Ben yokken deneyimlemiş. Denge. Ben 100 kiloyum. Ben de 104. Tamam buyur abi gel bakalım. Teknenin dengesi şaşmıyor bak. Abi vay çok başarılı. Yani böyle bir boyuttaki bir teknede iki kişi bir yana geçtiği zaman muhakkak bir alabanda olur. Yok. Bunda hiç yok. Gayet başarılı. Ben yoktum kendi forumdayken. Fuat getirirken denizde zaten görmüş denizciliğini. Bayağı beğenmiş. Ben çok iddialı bir cümle kullandım bu tekneyle ilgili. Benim normalde o kadar iddialı konuşmam gerçekten. Dedim ki Türkiye'de yapılmış en iyi balıkçı teknesi dedim. Yani bu boylarda, bu hızlara ulaşabilen, bu kadar dengeli, bu kadar serpinti almayan, bu kadar kaliteli, hiç serpinti yoktu. Bu kadar az yakan başka tekne yok. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Bunun çok özür dilerim lafını böldüm abi. Ben Ocean Craft Serdar'la ben görüştüm. Sağ olsun infüzyon konusunda çok başarılı bir arkadaşmış ve tekneyi tamamen infüzyonla üretiyormuş. Tabii. Yani bu zaten ayrı bir dayanıklılık yani ve sağlamlık ekibinde açığı. çok büyük firmalardan yani çok tecrübeli bir arkadaş var. Gerçekten vakum infüzyonu iyi biliyor. Bir de elyafları ben onunla biz katmanlarını vesaire konuştuk. Yani bu boyuttaki bir tekne için aşırı kalın ve sağlam yapmış. Abi ne diyorum? Başarılı. Ben şöyle bir cümle kullandım. Bu boyda Türkiye'de alınabilecek en iyi balıkçı teknesi dedim. Çok iddialı bir cümle değil mi? Evet, çok iddialı. Lafımın arkasındayım. Döşeme Ya şöyle de bir durum var. Arkadaşlar firmayı kurduğunda ben de yeni firma kurdukları için böyle de güzel bir iş yapıyorlar. Çok da hevesliler. Hayırlı olsun diye kendilerinden 3 tane tekne aldım. Hem onlara da bir destek olsun diye. Evet. Şimdi de biten teknelerimi gönderiyorlar. 3 tanenin biri gitti. Bu da büyük ihtimal gitti. Dün bir İnşallah. aldı. Öbür stoktaki de tahmin ediyorum Fuat sonuna kadar gider. Ben de buradan kendilerine şunu söyleyeceğim. Serdar'cığım İstanbul'da da ben sizi destekliyorum Leno olarak. Bir tane sizden showroom teknesi satın alacağım. Atölyemizde sergileyeceğim. İnşallah da müşterilerimize sipariş alıp sana teslim ettireceğiz. Evet. Ya mahcup etmeyecek bir tekne. Evet. Benim kendi orijinal Makom'da 200 beygir var ama buna 150 taktık. 150 beygirli 35 knotları geçiyor şu an. Yakıt ekonomisi de önemli çünkü balıkçı arkadaşlar çok yol kat ediyor. Taştan taşa. 150 beygirle böyle bir teknede o hızlara çıkıp yine böyle yakıt ekonomisi bence çok değerli. Ya ben abi şeye takılıyorum. Mesela hız önemli değil. Hızlı bir şekilde çift makine sağlarsın vesaire. Benim denizde en çok takıldığım şey abi dalgadaki teknenin hakimiyeti ve gidişi. Burada da balık tutabiliyor muyum ben abi, böyle? Center konsolun güzelliği o. Her tarafında dönebiliyorsun. Bazen çok büyük balık geliyor. Mesela sen balıkla beraber dönüyorsun, tekneyi hareket ettiremiyorsun. Bunda kamışı engelleyecek yandan bir hiçbir bağlantı yok. Yani 360 derece buradan gelip böyle dönebilirsin. Abi şeyi nasıl buldun? Sen de tekne üretiyorsun. Jel kot kalitesini. Tamam, jel kot konusunda evet başarılıyız ama Avrupa'yı yakalayamıyoruz. Sağ olsunlar arkadaşlar özellikle yakalamışlar abi. Kendileriyle de konuştum bu konuyu ama onlarla da istişare ettik. İtalya'da bir firma var. Neden biz onlardan daha iyi tekne yapamıyoruz? Ki yapıyoruz aslında. Sebep yok abi. Sadece birkaç eksiğimiz var, tamamlayacağız. Daha da iyisini yaparız. İnşallah. Zaten arkadaşlar benim tekneden az çok biliyorsunuz. Burada saklama alanlarımız var. Açıldığında kalsın diye yaylı bir sistem yapmış buraya. Contalamasını gayet güzel yapmış. Dolap içlerini bile neredeyse böyle de gidiyor. Dışarıdaki de derin. Dibe kadar gidiyor. Ya bu iki tane alan tabii çok ciddi bir malzeme. Bizde biliyorsun çok önemli onlar malzeme koymak. Bak yaylı. Yaylı yapmış abi. Çok pratik değil mi? Evet. Ama ses görmediğiniz alanlarda bile jel kotla çok güzel işçilik yapmışlar bir kere. Buradan Serdar'ı tebrik ediyorum. Ocean Craft. Tebrikler Serdar abi. Ver alkışı. Burada bir oturma yeri var. Zaten biliyorsunuz. Alüminyum hard topu da çok sevdim. Fuat, alüminyum hard topla ilgili ne düşünüyorsun? Abi bu hard top zaten bak biraz önce hani insanlar espri yaptığımı falan sanmasın. Hakikaten askıda kalıyorum. Bak görüyor musun?
Bak göstereyim de bilelim. Bir şey söyleyeceğim sana. Çok Çok sağlam. çok sağlam. Bir de 5 dakikada söküyorsun abi. Şu alyanları alıyorsun, tak, öne katlanıyor. Mesela bir yere götüreceğim. Süper. Gördün mü, şu aparatları var şurada. Çok pratik, o yüzden bu konuda da tebrik ediyorum. Güzel bir iş olmuş. Güzel bir işçilik olmuş. Şurada kamış yuvaları var yanında, iki tarafta sancak iskelede. Kaç litre yakıt tankı vardı bunda? 200 litre 200 yakıt tankı var abi ama 150 beygir ve menzil çok uzun. Çünkü çok az yakıyor. Zaten Suzuki var. Baksana abi şöyle. Bu taraf komple Suzuki. Bu taraf Komple Suzuki. Niye? Herkes doğruyu buldu. Evet. Herkes Ya şimdi- aklın yolu bir. Şimdi Sen niye şöyle, Suzuki kullanıyorsun? şöyle bir Benimle kere hiç alakası yok. Evet. Ben geldiğimde sen, Suzuki kullanıyorum. sen gelmeden önce vardık biz zaten Suzuki'de. Benim için tabii ki makinenin kalitesi, gücü vesairesi her şey tabii ki önemli. Lakin en önemli şey servis ağı ve satış sonrası hizmet. Suzuki bu konuda çok başarılı. İnanın ki bir başınız ağrımaya fırsat vermezler. O yüzden Suzuki abi. Evet. Kaliteyi çok zaten, önemli evet, abi. kaliteyi zaten biliyoruz. Japon. Almışım malı, bir sorun olmuş, ara dur. Ara Ya bazısını ya. onlara girmeyelim hiç abi. Bu teknede Reimer'in 12 Pro serisi var. 1 kW çöl aynası motor üzerinde hazır bağlı. Alan arkadaş alacak, marşa basıp yallah balık tutmaya gidecek. Pendik Boat Show'da bu son 2 teknemizde vereceğiz ama devamı var. Sevgili Serdarlar bizim için üretmeye devam edecek. Suat abi, Evet abi. o ufacık tekneyi demeyeceğim şimdi, yani 6 metre tekneyi 10 dakika anlatıyorsan 1,5 saat istiyorum buna. Abi anlatacağız zaten. Onu daha detaylı anlatacağız. Mesela bu koltuk altı sen baktın mı hiç? Ben onu görmedim Ya, bak mesela. neler görmedin, neler kaçırmışsın sen. Canlı balık livarı. Bak çocuklar neler yapmış buraya. Tebrik ediyorum. Süper. Bak içine bak livarın. Çiçek gibi livar yapmışlar. Evet, çok güzel. Bayağı da büyük. İşçilik kalitesi çok iyi Bu çocukların. boyu bir tekne için bayağı büyük bir livar olmuş. Bu fikri zamanında ben vermiştim onlara. Çünkü bu teknenin normalde livarı burada. Burayı da dedim boş geçmeyin. Ne yapın dedim. Hop! Tuna tüp çıkıyor. İşte bak, ayrıntı her zaman detaylarda gizli Evet abi. Burada 2 tane tuna tüp var arkadaşlar. Kutu altında. Canlı palamut yaşatmak için. Burada kalamar ve diğer yemlerin için müthiş bir livar var büyük. Burada deniz suyu pompası var. Biliyorsunuz yıkamaya, güverte yıkamaya öyle her zaman öyle bir tatlı su stoğunuz olmaz teknede. Teknenin her yerine uzanıyor. Her yerini şakır şakır yıkıyorsun. Sende de pompalar Japsko değil mi abi? Evet. Neden Japsko abi? Bir, kolay kolay bozulan bir ürün değil. Müşteri memnun. Ben bir de servis hizmeti vermiyorum. Müşteri ancak çaya kahveye gidiyoruz abi. Yani. Ziyarete var. Yani başka bir şey olmuyor. Bunun etrafını bazı teknelerde oluyor. Brandayla kapatabiliyor muyuz? Abi önden kapatabiliyorsun. Brandacıya gidiyorsun. Yanlarıyla, arka önemli değil. Onu alan ya giderken rüzgara maruz kalmayayım kışın diye. Evet. Onu müşteri alan kendi yapıyor. Yani hazır bir uygulama yok. Bunun dışında bunun üzerine güneş paneli takabiliyorsun. Şu an güneş paneli yok ama boruların içinde kabloları çekilmiş hazır. Yani sen güneş paneli taktığın anda bütün kablolaması, altyapısı hazır. Diz dayamaları var komple tekne boyunca. Şimdi bir de burada kameramız var. Tabii bu bir yatma kamerası değil daha ziyade. 2,5 metre boyunda kamışlarımızı buraya biz bütün yarışma takımlarımızı, çıkrık takımlarımızı Serhat'la koyuyoruz içeri. Çünkü dibine kadar uzanıyor. Sonuna kadar gidiyor bu kamera. Burası da tabii bu balıkçı için çok değerli. Niye akşam işini bitirdiğinde kilitliyor burayı malzemesini. Sürekli malzemeyi taşı, getir götür. Zaman zaman alargada bırakıyorsun, demirde bırakıyorsun. Belki güvenmediğin bir balıkçı barınağına gittin, ne bileyim bir yere bıraktın. Yani kamışları dışarıda bırakamazsın. Kameraya koyup kilitliyorsun, kafan rahat ayrılıyorsun tekneden. O yüzden bu alanın çok değerli olduğunu düşünüyorum ben. Burada bir bardaklık koymuş. Düğmeleri de güzel yapmış. Vallahi gayet güzel bir tekne arkadaşlar. Ya bu size'larda bir tekne varsa kafanızda Türkiye'de bence rakibi yok. Yani denizcilik anlamında. Kesinlikle kafayı gömmüyor. Planing'e çok güzel kalkıyor, kayıyor. Dalgayı yarıyor. Şu vurmalar yok. Birçok yerli teknede olduğu gibi. O yüzden hem buradan Serdarları tebrik ediyorum. Evet. Hem çok de başarılı oldu. Bu tür bir tekne düşünen arkadaşları Ocean Craft bizim denizci.com'da da var. Sonra Artık beni de arayabilirler. almaya davet edebiliyorum. Fuat kardeşim de arayabilirler. Fuat Evet. kardeşim ben ona bir şeyde bulundum, tavsiyede. Belki ilerleyen dönemde o yönde de bir gelişme olabilir. Evet sevgili dostlarım, geldik zurnanın zort dediği yere. 12 metre balıkçımızı herkes soruyordu. Ne yaptınız, ne ettiniz, nasıl bir şey çıktı ortaya? Evet. Videolarda genel hatlarıyla gördük ama detaylı bir tanıtım olmadı hiç. Şimdi teknenin bütün detaylarını Fuat da sağ olsun yanımda. Böyle bir tekneye bir kere 2,5 ayda kalıbı da dahil üretmek bana göre bir dünya rekoru. Çılgın Türkler. Senin bana taktığın lakap vardı, hatırlıyorsun? Hızlı Gonzales. Hızlı Gonzales. Hızlı Gonzales. Kendisi de sahadaydı. Ben de zaman zaman 12 birlere kadar turnuva öncesi kaldım. Tekne
denizciliği inanılmaz oldu, onu söyleyeyim. Kim geldi? Bana Suzuki Bir de geldi. buradaymış. Günaydın abi, Biz nasılsın? de tam Suzuki motorlardan bahsediyorduk. Ne yapacağız biz bu Suzuki motorlarla? Ne yapacağız? Gidiyor mu? Çok gidiyor. Süper. Bir kere itiş gücüyle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadım Çok buraya kadar. yüksek Müthiş abi. Yani alt devirler de çok iyi. Böyle 4000'den sonra bir güç geliyor böyle. Ya teknenin bir anda aerodinamiği değişmeye başlıyor abi. Böyle yükseltiyor, hızlandırıyor falan. Acayip. olmuş. Tam Evet, öyle evet, evet, evet. Üçüncü makineye ihtiyaç duymadınız ama. Bence var. Ben biliyorsun hızı seviyorum. Onu da deneyelim bakalım. Deneyeceğiz. Fuardan sonra inşallah ufak bir aynada revizyon yapacağız. Suat abi balık yuvarları çok büyük istedi. Ondan sonra 3 makineyi yapacağız inşallah. Hatırlıyorsun bunlar yarışmada yoktu. Bunları da ekledik. Artık seninle beraber Suat abi direksiyondayken oturacağız burada böyle güzel güzel. Zaten biliyorsun abi. Seviyoruz biz onu. Seviyoruz onu. Şöyle söyleyeyim abi. İnan ki çok seviyorum kendisini. Neden? Her konuda destek oluyor. Mesela müşterilerimizin bazen dertleri oluyor. Mesela geçen bir başımıza bir iş geldi. Hortumu mesela içeriye bir müşterimiz işte alet edevat koymuş yakıt tankının üstüne bileşli olmadığından. Hortum kırılmış ama Ya tek ben makineyle zaten evine şöyle, dönüyor. Japonları şöyle, ben uzun yıllar Mazda kullandım abi. Mazda hayranıyım. Ha, onu Ben biliyoruz. biliyorum. Onu biliyoruz. Yaklaşımları, mühendislikleri biraz farklı. Tabii yani tabii. basit ürün üretiyorlar ama sorunsuz, tertemiz. Tabii başka avantajlar da var. Sessiz, az yakıyor. Fiyat performans avantajı var. Servis güzel. Daha ne olsun abi, biz dünyanın öbürücüne gittik, Kolombiya'ya. Evet. Balta girmemiş ormanlara. Bütün makineler Suzuki'ydi işte. Evet. Bak o planlı bir şey değil ya. Ben şaşırdım önce. 20 yaşında bu Suzuki'ler falan. Hani dedim niye Suzuki falan? Dedi ki adam. Burada dedi servis yok, bilmem ne yok. Bize bozulmayan motor lazım dedi. Bundan daha güzel bir şey duymadım ben yani. o güne Zaten kadar. hep işte satış müşteri memnuniyetiyle doğuyor abi. Yani müşteri ne kadar memnunsa firma o kadar çok yayılıyor. Evet. İki, Bu iki, daha tekneye dört. şimdi arkadaşlar bir 350 daha takıp bir de joystick ve bir de Skyhook takacağız. Global position. Çok seviyorum. Çok sert seviyorum. havalarda basacağız. Olduğumuz yerde kalacağız. Evet. Çok güzel bir tekne oldu. Sevgili Hakan'a da teşekkür ediyorum. O da bizi destekledi bu projede. Çip Fuat- istasyonumuz mesela Fuat- çok başarılı Fuat çalışıyor. ayrı bir tebriği hak ediyor. Çok hızlı bir sürede yaptı. Evet. Çok sürpriz oldu. Kusurları vardı. Yani kozmetikte ya 2 ayda yapılan teknede muhakkak olur. Hala da var ama inanıyorum ki ben seri üretime girdiğimde ikinci, üçüncü teknede kusursuz olacak. O kozmetik sorunları da ortadan kalkacak. Ama ben yarışmada şunu gördüm. Tuna Master'ın Teos ve Alaçatı'da hava sertlediğinde herkesin gaz kestiği yerde biz 35 knot yarışma alanına ilk gidip bir tane bardak bile devrilmeden çok konforlu seyahat ettik. Yani bende denizcilik önemli abi. Biz bazen sert havalara yakalanıyoruz, boralara yakalanıyoruz falan. Can güvenliğin yerinde mi? Kendini iyi hissediyor musun? Bu teknede güvende hissediyorsun. Bak teknede 4 kişiyiz şu an. Hareket ediyoruz. Kımıldamıyor bile. Ben o yarışmada değil. onu da fark ettim abi. Stabilite. Evet. Yani teknenin stabilitesi çok güzel. Ağırlık merkezi aşağıda. Yarışmada Ben yoktu de ama koyduk. artık sana bir 200 kilo orkilos için kapı açtık. Kapı açtık Ya sana. şimdi vakit yoktu buna da biz Evet. İvar yaptık falan. Aynen. Nail abi geldi. Dedi kapı yok. Nasıl? Abi dedik İvar ama 2 tane bak hani buna kalamar atarsın. Olur mu lan dedi, kapısız tekne mi olur dedi. Fuat bu arada yapmıştır. çat hemen gitmiş kapıyı açmış oraya. Suzuki'den bir yorum alalım Lena ile ilgili. Bir de o bizi anlatsın. Hep biz anlatmayalım yani. Bakalım ne diyecek Lena ile ilgili merak ediyorum. Kazık bir soru geldi sana değil mi? Biraz doğru. Tabii, objektif bakmak lazım. Tabii. Ya Lena bir kere yeni bir marka. Onu bir hep beraber konuşalım. Çok hızlı üretim yapabiliyor ve değişime çok hızlı ayak uyduruyor. Yani ben bu teknenin 3 ayda, 2,5 ayda Kimse inanmadı ki. Ne iddialar döndü ortada. Aynen. Hatta böyle biraz biz ağırdan aldık. Dalgalar oldu benimle ilgili. Dalgalar geçirdi. Evet, şeyler oldu. Ama teknenin sportifliği, diğer modellerin kayıcılığı vesairesi ve müşteri Denizcilik ilişkileri, denizciliği. Ya önemli olan tekne ile motorun uyumu. Marka model bağımsız konuşuyorum. Yani Evet. tekne, marka ve müşteri beklentisini uydurduğunuz anda zaten başarı geliyor. Yani olmayacak bir şeyi söylemeyeceksiniz. Tekne ve motorun yapabileceği kabiliyetini anlatacağız. Bu kadar basit bir şey. Şimdi arkadaşlar bir kere burada müthiş bir livarımız var. Oldukça büyük hacimde. Ben hesapladım 40 kalamar alıyor. Hani bizde livar hesabı kaç kalamar aldığı ile ilgili. Oldukça güçlü bir kapağı var. Dışarı su da taşmıyor. Hem alttan hem üstten giriş yaptık yine livara. Sürekli su sirkülasyonu olsun diye. Son derece kullanışlı bir livar. Livarın yanında burada 4 tane tuna tüp yaptık. Boyut olarak iri. Yani biz her bir tuna tüpe 2, bazen boyuta göre 3 tane palamut atabiliriz. Tam koniktir bizim tuna tüplerimiz. Boru şeklinde yapıp altını konik yapan arkadaşlar var. O da başarılı bir üretim şekli değil. Çünkü o borunun
köşelerine balık gidiyor. Kafasını oraya dayıyor ve ölüyor. Balık aşağı vurduğunda her daim su sirkülasyonunun olması lazım. Bu livar ve tuna tüplerle ilgili şöyle bir şey söyleyeyim. Bunların pompalarını biz Amerika'dan getirdik. Evet, özellikle. Bronze serisi ve Tournament serisi. Yani çok uzun yıllar, onlarca yıl bozulmayan, Vikingler'de, Amerika'daki çok profesyonel fishing charter teknelerinde kullanılan özel bronz livar pompaları getirdik. Çünkü piyasadaki mevcut 1200-1600'lük satılan livar pompaları 3 ay 6 ay sonra deniz suyundan gidiyor. Hatta çok enteresan bir şey gördüm. Geçen benim kendi teknemdeki bozuldu. Ne olmuş diye baktım. Şaftı demir. Evet. Bir demirin deniz suyuna dayanma süresi maksimum 3-5 ay 6 ay. Evet. Yani 6 ay uzun kullanamıyorsunuz ama dedik bu tekneyi alan adam 10 yıl bir daha livar pompa düşünmesin. Bize biliyorsunuz olmazsa olmaz güverte yıkama için bunda da deniz suyu pompası var. Pompalarımızı çok yüksek kapasite kullandık. Pompalarda Jabsco tercih ettik yine kalite olarak. Çok kuvvetli yine 2000'lik Sintine pompalarımız var. Zaten 2 tane 350'lik Suzuki'miz var. Arkada üçleyeceğiz onları. Gördüğünüz gibi arka küpeş TDB zeminlerde Birmanya tiki kullandık arkadaşlar. Euroko değil bunlar. Evet, Birmanya. Fuat paraya kıydı. 1. sınıf Birmanya tiki kullandık. Kamış yuvalarımızı gördüğünüz gibi oldukça fazla kamış yuvalarımız var. Bunları da Amerika'dan getirdik arkadaşlar. Kuvvetli etli 316 kamış yuvaları. Yani iç piyasada satılanlar 2 milimlik kamış yuvaları ve ben daha önce çok dev Orkinos'ta kamış yuvasını kırdım birkaç kere. O yüzden kuvvetli kamış yuvaları getirdik bir sorun yaşanmasın diye. 2 tane 12 volt çıkışımız var elektrikli makineler için hem sancak hem iskelede. Boş alanların tamamını takım alanı olarak dolap yaptık. Yani işte kurşun koyuyoruz, eldiven koyuyoruz. Balıkçıların en çok ihtiyaç duyduğu şey alan arkadaşlar. Çok fazla ekipman oluyor çünkü. O yüzden bütün bu boş alanları değerlendirdik. Yani şu dolabın altı da mesela bir alan. Gördüğünüz gibi malzeme koymaya. Şurada oturduğunuz koltuğun altı da bir dolap alan. İçeride de göstereceğim çok fazla alan var. Bunun dışında bir portatif bir güneşlik yapmış Fuat buraya. Evet, bunu söktak yaptık. Bu karbondur bu arada, çok hafif. Yukarıda da şapkanın üzerine bunları klips yapıp oraya yerleştirdik. Bunun da bir çantası var. Topluyorsunuz, içeride bir yerde muhafaza ediyorsunuz. Yani 2 dakikada hemen toplayıp karbonlarını tavandaki yerlerine ayaklarını monte ediyorsunuz. Brandayı da katlayıp dolabın içine koyuyorsunuz. İhtiyaç olmayan zamanlarda ama çok yazın güneşli havalarda kurması da 2 dakika. O kadar pratik. 7-14 tane kamış yuvamız var arkada. Bizim çok fazla kamışımız oluyor balığa çıkarken özellikle turnuvalarda. Evet. Ayak altında durmasını istemediklerimizi oraya takıyoruz. Kullanacağımız zaman ihtiyaç olan alıyoruz. Arka havuzu aydınlatan 2 tane kuvvetli projektör var. Gerçekten çok ciddi aydınlık veriyor. Olmazsa olmaz balıkçı teknelerinin outrigger'ları var. Takolar var 4 metre. Parabolik outrigger'lar. Yukarıdan açıp outrigger'ları buradan çeviriyorsunuz dışa doğru. Burada önemli bir konu daha var. Boş alanları dedim ben Fuat'cığım değerlendirelim. Bize alan lazım. Mesela bu 2 kameralı bir tekne. Çıkıyorsun günlerce dönmüyorsun. Evet. Biz bunu daha hiç sahil elektriğine bağlamadık arkadaşlar. Çünkü yukarıda 1000 watt güneş panelimiz var. 900 amper saat lityum po servis akümüz var. 900 amper saat çok yüksek bir değer. Biraz teknik konuları anlayan arkadaşlar bilir. Güneş panelleri bizim tüm enerji ihtiyacımızı karşılıyor. Yani haftalarca seyir yaptığımız anda ürettiğimiz tüketimimizden fazla. Bunu yarışmalar zamanı test ettik. Hiç sahile elektrik bağlamadık o yüzden. Buradaki boş alanları fishbox yaptık arkadaşlar. Çünkü bu uzun seyahatlerde tuttuğunuz balıkları ya sahile dönmeniz lazım ya da tüketmeniz lazım. İçeride dolap var ve bu dolaplar bu boxların tamamı izolasyonlu. İyi bir izolasyon yaptık. Eksi 5 dereceye kadar soğutuyor. Yani şu da var. Çıktığınız limanda buz varsa biz mesela yarışmalarda öyle yaptık. 2 çuval buz serdik. Günler sonra bile buz duruyordu burada. Buzunuz yoksa da buzdolaplarını çalıştırdığınızda eksi 5'e kadar burayı soğutabiliyorsunuz. Burada 2 tane kontrol paneli var ve dolapların iç sıcaklığını da çalıştırdığınızda görebiliyorsunuz. Bu çok değerli. Çok balık tuttunuz çıktınız. Çalıştırıyorsunuz dolabınızı. Atıyorsunuz. Sahile dönene kadar en azından balıklarınızı bozmadan burada tutabiliyorsunuz. İkinci istasyonumuz biliyorsunuz önemli. Yani burada balık tutarken her şeyi kontrol etmek, elinizin altında olması. Veya tek balığa çıktığınız, burada balıkla mücadele ediyorsunuz. Şuraya yanaşıp buradan tekneye de kumanda edebilirsiniz. Benim bu zamana kadar yaptığım teknelerin çoğunda center console olmayan hep ikinci istasyon var. Balıkçılık için çok değerli bu ikinci istasyon. Elektronik olarak yine Raymarine tabii ki her zaman Raymarine. Suzuki ve Raymarine bizim vazgeçilmezimiz. Çünkü kaliteden vazgeçmiyoruz. Arkaya bir tane 9 inç ekran koyduk. İçeride de 16 inç var bir tane büyük bir ekran. Neden kaliteden vazgeçmiyoruz dedim. Mesela insanlar ucuzu da tercih edebiliyorlar.
Neden ama denizde ucuz olmuyor? Şöyle söyleyeyim, aslında teknoloji olarak yani elektronik cihazlarda bütün firmalar birbirine çok yakın. Tabii. Hani biri uzay mekiği, biri sandal değil yani. Teknoloji olarak birbirlerine yakınlar. Raymarine de bu konuda kendini balıkçılık ve ayna konusunda çok geliştirdi. Hatta bu sene kendi aynalarını üretti. Ben mesela bir sorun olduğunda Raymarine'i aradığımda Türkiye'nin her yerinde servisi var. Arıyorum, çat yarım saat sonra tekneme geliyorlar. Şimdi bir marka ürün almışsın, arıyorsun, telefonun açılmıyor. Günlerce, haftalarca hizmet alamıyorsun. Mağduriyet çok Bizim büyük. de öyle bir lüksümüz yok. Çok az zaman buluyoruz denize çıkmak için. O zamanda da ekipmanın çalışmıyor, balık bulucun yok, balığa gidemiyorsun. Bu tabii şey değil, keyifli bir durum değil. O yüzden Raymarine. Bir de bir konuya değinmek istiyorum. Biraz önce Hakan Bey'le geldiğinde sohbette kaçırdık o konuyu. Sen özellikle 350'lerde ekstra bir pompa durumu var Suzuki'de. 300'lerde de var bu pompa. Onlarda mesela Master Drive diye bir ekstra bir pompa veriyor. Bunda kullandığı pompada Seastar'daki sana kattığı artı neydi? Abi Yani- Seastar'ın şöyle bir güzelliği var. Sadece dümeni çevirdiğinde Powerpack devreye giriyor. Şimdi diğer markada Powerpack bir sürekli çalışıyor. Evet, Master Drive'de Ve sürekli çalışıyor. Görüntülü çalışıyor. Evet. Yani ben böyle seslerine takılıyorum, Koç burcuyum ben. Aynen. Yani oradan sürekli bir Powerpack sesi dinlemek benim hoşuma gitmiyor. Seastar'da ses yok. Kontağı açtığın anda serçe parmağınla çeviriyorsun. Yani Evet. oturun giderken veya dururken hiç fark etmiyor. Bir de Powerpack sürekli çalışması demek güç demek, yani enerji tüketiyorsun. Bunda sadece dümeni çevirdiğinde çalışıyor. Eskiden babalarımızın, amcalarımızın falan böyle büyüklerimizin Mercedesleri vardı. Havaları istiyorlar. İlk çıktı döneme. Evet. Nasıl böyle Havalı adı üstünde. dönerdi. Çok havalıydı. Böyle parmakla çevirdin sen. Evet. Bu da onun gibi o zaman. Evet öyle. Kontağı açtın mı millet gibi Suzuki dönüyor. çok başarılı. Şu an kontak açık değilken bile dönüyor bak. Mesela bazı detaylar var. Şu aradaki su kanallarının ben çok önemli Genişliği. olduğunu. Yani bazen bilemezsiniz, çok büyük bir fırtınaya denk gelirsiniz ve çok büyük dalgalar üzerinizden aşar. Yani bu arka havuz su da olabilir. İçeride sıkıntı yok ama bu suyun çok hızlı tahliye olması lazım arkadaşlar. Kesinlikle kapaklardan makine dairesine girmemesi lazım. O yüzden bu kapak kanallarımızı ve bütün kapakların bu kanallarını da birbirine bağladık farkındaysanız. Yani çok hızlı su tahliyesi olsun diye. Ya Bu da güvenlik. itfaiye gelip sulasa aşağıya Yok su ya, ulaşamıyor. hortum tutsa su girmeyecek. Yani Yani kapaklardan su alıp batan tekneler var, öyle söyleyeyim ben. Evet. Bu da güvenlik açısından önemliydi. Bu kanalların derin, büyük ve suyu çok hızlı tahliye edebiliyor olması. Onun dışında mesela bu yan güverteden gelen dalga suları şuradan bir tane kanal açılıp buradan tahliye edilebilirdi aslında ama biz dedik ki öyle olur mu ya, buraya bir tane ızgara yapalım. Yani gelen su buradan ızgaradan, bordodan çıksın, yani buradan akmasın yandan gibi. Böyle aslında detaylarla uğraştık biraz. Bunlar ufak gibi görünen ama önemli detaylar. Buradan dalga suları geliyor. Buradan tertemiz bir şekilde ızgaradan aşağıya teknenin bordosundan çıkıp gidiyor. bu proje altyapı Lennon'ın, üst yapı Suat Yiğit'in tasarlattığı bir projeden çıktı, ortaya çıktı bu. Burada özellikle benden istediği bir geniş alan vardı. Evet. Yürüme yolundaki ferahlığı. Şimdi bir bu- onunla ilgili yorumunu Bu alabilir miyim hep abi? sıkıntı teknelerde, yani denizli havalarda baş tarafa gitmen gerekiyor. Bazen işte minkota atıyorsun, alıyorsun. Allah rahmet eylesin, geçen sene bir Allah rahmet çok eylesin. sevdiğimiz bir abimiz düştü, biliyorsunuz, kayboldu. 15 gün sonra cenazesine ulaşıldı falan. Tahmin ediyorum ki minkotayı almaya giderken, çünkü onun yan bordosu çok zordu. Tam bilmesek de öyle olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü motor çalışır vaziyette bulundu tekne. Allah rahmet eylesin. Yasin Cinka'ya da buradan saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Çok değerli biriydi bizim için. Buradan yürümek çok önemli arkadaşlar. Yani her zaman böyle göl gibi denizde değil. Çırpıntılı bir deniz Bazen olabilir. çok sert denizlerde başa gitmeniz gerekiyor, çapa atmanız gerekiyor. O yüzden de buradan rahat rahat gitmeliyiz dedim. Ve buradan gördüğünüz gibi ben Gel. yani yan bile dönmeden normal düz bir şekilde yürüyebiliyorum. Aynı zamanda buraya da çok sağlam bir tutamak koyduk. Tam böyle Beraber elimizin bir altında tutalım olsun diye istiyorsan. buraya koyduk. Devamında da buraya koyduk. Yani bunu Evet. Fuat'tan rica ettim ben. Burası da son derece geniş oldu, güvenli oldu. Bu da bence güvenlik açısından önemli bir şeydi. Baş tarafa gelelim şimdi. Devamlılığı var. Sürekli tutunabiliyorsun bir yerlere. Gördüğünüz gibi ön tarafımız çok geniş. Şuraya 2 tane minder atılıp yazın koyda 6 kişi bile çok rahat. keyif yapılır yani. Baya bir alan var burada. Onun dışında kuvvetli bir ırgatımız var. Ultra çapamız var. Yani artık dünya markası oldu. Kendini kanıtladı. Ödüllü bir çapadır zaten. Zincirimiz yine galvaniz değil bizim. 316 kullandık. Krom. Paradan kaçmadık. Kaçmıyoruz Fuat paradan. şimdi gösterdikçe dolarlar dönüyor, tamam mı? Kafada dolarlar dönüyor.
Burada da Minn Kota'nın yeni otomatik kalkıp inen 100 inçlik yeni sanal çapası var. Mesela buraya gelmişken bir detay daha göstereyim. Şu babalar mesela arkadaşlar. Gerçekten baba gibi baba bu Evet. arada. Yani şu babanın bir tanesi kaç para? Yani rakamlara girmeyelim ama çok ciddi paralar. Yani şöyle söyleyeyim, o öbüründen bir tanesi yaklaşık 20 tane alabiliyor. Yani 20 katı para ama dedik ki yeri geliyor tekneyi bununla bağlıyorsun bir yere ve buna güvenmen gerekiyor yani. Bu koptu gitti, sen de gittin gece fırtına da şurada Tabii. burada. Bundan 6 tane var ve en arkadakiler bundan daha da büyük yani. O daha da büyük para. Tabii oluyor. onlar O harbi baba. Ya Büyük onlar- baba. Önde yine 2 tane kuvvetli projektör var. Yani yaktığımız zaman gerçekten müthiş Şimdi aydınlatıyor. arkadaşlar bir de bir detay vereyim. Bu gördüğünüz seyir fenerlerimiz Suat Bey'in ürettikleri. Dayanıklılık konusuyla ilgili bir şey söyleyemiyorum. Çünkü sen bunları galiba askeriye üretiyorsun abi. Anladığım Abi kadarıyla. 20 yıl elini LED zaten. Will marklı ve MET sertifikalı seyir fenerleri. Dünyada da 3 tane firma var üreten. Şu an biz tabii Türkiye'deki bütün askeri projelerin LED seyir fenerlerini biz veriyoruz. Yerli milli olmamız sebebiyle. Bunun dışında da dünyanın 6-7 ülkesinde şu an mümessillik verdik. Dünyanın her yerine satıyoruz. Tabii çok mutluluk verici. Yani bu sertifikaları almak çok zor bir süreç ama hem bütçe hem süreç, onları atlattık. Sen diğer teknelere de artık Evet, LED onlara seyir da feneri. başladık. Evet. Evet, başladık. Mosun seyir fenerlerini kullanıyor. Tabii kaçmaz. Kaçmaz abi. İyi balın Ben- her zaman peşindeyiz. Ben balıkçıda şeyi çok seviyorum. Dönen radarı. Yani o yuvarlak bana klasik geliyor. Bir de onlara göre menzili ve kazancı çok daha iyi. O yüzden burada ben Raymarie'nin döner radarını tercih ettim. Burada seyir fenerlerimiz var. Direkte arıza fenerlerimiz var. Demir feneri ve nuklar var. Non-under kontroller. Bir tane de 25 knot'un üzerinde olduğumuz için çakarımız var. Aslında kural gereği arkadaşlar 25 knot'un üzerindeki teknelerin gece seyir yaparken çakarı çalıştırması gerekiyor. Bazı arkadaşlar bilmiyor bunu. O çakarı koymuyor ama kural gereği böyle. Sahil güvenliği de uyandırmış olduk. Buradan Burada iki tane çakar gene- satmamız lazım biraz. Bak hatchlerimiz de var gene Evet, iki burada büyük hatchimiz Serhat'cığım. var. Sen yokken ben bir şey yaptım yine. Biz bu tekneyi yarışmaya hazırladığımızda dedik ki hani günlük hayatta kullanacağımızı hesaba katmadık. Zaten öyle bir durumda yoktu orada. Suat abi 2 gün orada, ben dedi kalayım bari dedi. Orada merdivenle ilgili bir problem yaşadı. Niye? Deniz tırmandık. merdiveni yoktu Motordan çünkü. tırmandık merdiven olmadığı için. Ya daha sileceği takmadık. Şu an yok. Ya fuardan sonra götürüp sileceklerini İnşallah. takacağız. Çok dar zamanda yaptığımız için çok eksiğimiz vardı. Yüzme merdiveni de onlardan biriydi. Ben tabii 2 fuar arasında kız arkadaşım geldi. 3-5 gün tatil yapalım koylarda dedik. Suya bir atladık. Merdiven yok. Neyse Allah'tan Buraya gizledim. atletik yapımızla motordan tırmandık abi. Suzuki'den tırmandık. Evet, buraya gizledim merdiveni. Ne Çok yaptım? güzel olmuş abi. Buraya bir bağlama aparatı yaptık spanzetle. Tamam. Ve buraya da 2 tane ona uygun şekilde Delik yuva açıp yapmışsın. oradan Buradan alıp alıyorsunuz. oraya takıyorsun. Buraya takıyorsunuz. İşiniz bittiği zaman geri yerine koyuyorsunuz. Süper. Outrigger'larımız burada arkadaşlar. Bütün donanımı bağlı, sarılı. Ya turnuvalarda kullandık zaten. Gördüğünüz gibi 4 tane 250 wattlık, yani toplamda 1000 wattlık güneş panellerimiz var. Teknenin tükettiğinden fazla üretiyor bu 4 panel. Panellerle ilgili bir teknik ayrıntı vereyim. Birçok kişi bilmez bunu. Normalde güneş panellerini zemine yapıştırmamanız lazım arkadaşlar. Bu güneş panellerinin soğuması lazım. Yani verimliliğinin artması için. Biz o yüzden gördüğünüz gibi altına çıtalar yapıp altından baktığınızda buradan karşıya havalandırma kanalları var güneş panellerinin. Eğer güneş panellerini soğutursanız havalandırma kanallarıyla, ısınmasına müsaade etmezseniz verimliliği artıyor. Bu da teknik bir bilgi, arada verelim. Ona göre uygulasın herkes. Şimdi biz teknemizi kullanırken önümüzde bir görüş açımız var. Sonuçta sürekli önde kullanmıyorsun. Balıktayken birisi direksiyonda olduğu vakit konsolda önünü görmeyle ilgili bir yorum alalım. Ya şuradan abi zaten bu teknenin görüşü ve ferahlığı müthiş oldu. Bir de Serhat'cığım şu detayı da alır mısın? Bak. Hop. Açtın hop. Şu an içeriden kullanmakla buradan kullanmak arasında konfor anlamında bir fark yok. Gayet başarılı. Şimdi geçiyoruz içeriye. Burada oldukça kullanışlı bir mutfağımız var. Şöyle pencere açılsın diye katlanır musluğumuz var. Bir tane ocağımız var. Turnuvalarda kullandık. Bol bol yemek pişirdik, balık pişirdik. Her şeyi Afiyet yaptık olsun. burada. Burada yine kullanışlı, mutfakta sayılmayacak bir dolabımız var. Biz tabii şu arkadaki buzluk dolabını içecek dolabı yaptık turnuvalarda. Kalabalıktık çünkü. O da bizim için çok konforlu oldu. 4 çekmecemiz, dolabımız. Yani böyle bir tekne için kullanışlı bir mutfağımız var. Şu boş alanların tamamına da böyle raf yaptık. Bunlar bir sonraki teknede bence ahşap değil de polyesterden olacak. Doğru mu Ben düşünüyorum? birçok teknemde Evet. artık yapıların kurtarabildiği kadar kısmını polyestere dönmek istiyorum. Yani Çünkü ömrünü uzatacağız. Ahşabı azaltıp Evet, ahşap evet. ne olursa olsun denizde su kontrası kullansanız da Ne en iyi olursa olsun ahşabı bozuluyor. kullanırız. Bir ömrü var.
ama polyesterin bir ömrü yok. Biz tekneyi üretirken krom kapı sipariş etmiştik, yetişmemişti. Pimapen taktık, ne yapalım? Kapısı çıkacak halimiz yok da. Alüminyum kapıyla gittik yani yarışmaya. Orhan Bey de buradaymış. Hmm, Orhan Bey de buradaymış. Biz de tam Raymarin'den bahsediyorduk. Günaydın. Ne kadar güzel cihaz, artık balığın havyarını yazıyor falan diye. Abi biz Raymarin kullanıyoruz, gayet memnunuz. Ben bakıyorum artık birçok balıkçı da Raymarin kullanıyor. Popülasyon arttı. Nasıl ilgi şu an? Ne diyorsun bu konuda? Vallahi ilgi oldukça iyi. Yani hele çıkan bu yeni transdüserler ve yeni Evet, kendi aynalarınızı ürettiniz. Çok kısa ondan bahsetsene abi sen. Ama yeni ürettiğimiz ayna daha düşük wattta daha fazla derini göstermeyi ve daha net görüntüyü sağlıyor. Bir de bir aynanın içinde bir Evet. sürü özellik vardı. Birçok özellik hem normal klasik balık bulucu, Ha? çöp, hem side scan, hem 3 boyut yani Evet, side scan side dediği scan. arkadaşlar. ve hem yan tarama özelliği var. Ve daha önceki Bir aynada. tek aynada Dragonfly'den gelen 3 boyutlu gösterme. Yani 4 ayna almış oluyorsunuz tek aynada. Müthiş, Özellikle maliyet bu düşüyor. side scan'i kullanıyorsun sen de. Ben de çok kullanıyorum side scan'i. Çok güzel bir özellik. Yani ben kıyıya 40-50 metreden 50 metre yanındaki taşları görebiliyorum. Esas bunların yanında en büyük özelliği daha iyi bir yazılımla görüntüyü bize daha net ve daha düzgün vermeye başladı. Senin dediğin o havyarları göstermeyi kes hakikaten. Evet evet. Şimdi bir 5-10 yıl önceye döndüğümüzde bu balık bulucu konusunda birkaç marka tekeldi. Yani Raymarin yoktu orada çok fazla ama son yıllarda buraya yatırım da yaparak şu an çok değişik bir noktaya geldi ve bütün markalar Airmar ayna kullanıyor. Raymarin de öyleydi yıllardır. Kendi aynasını geliştirerek arayı bir anda açtı. Yani hem site hem çörp içinde 4 aynanın yaptığı işi bir ayna. Bir de ben fiyatlarını da gördüm geçen gün. 4 tane diğer markadan ayna almakla bunun maliyetini kıyasladığında burada rekabetçi bir durum kalmamış artık. Yani Raymarin Ya bir aldık de şey götürmüş. de var. Tekne denize inecek abi. Vinç geliyor. Ayna takmamışız. Ya daha sonra aynaları takmamışız. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Abi hemen imdat Orhan abi sağ olsun. Aynı gün muhakkak bize Evet. ulaşıp takıyorlar Ama abi. hep Hiç söylüyorum, mağduriyet after sale bırakmıyorlar. çok önemli bir abi. konu. O çok önemli. Şimdi ismini vermeyeceğim. Bir marka tekne var. Benim 52 ile ilgileniyor beyefendi şimdi. O da 50 fit almış. Dünya markasından 3 aydır tekneyi yürütemiyorlar abi. Tuzla Marina'da duruyor tekne. Randevu vermiyor. Firma randevu verip gelip eksiklerini gideremiyorlar. Ve adam en sonunda iade yoluna gitmeye çalışıyor. Evet. Bu çok önemli. Evet, Valla bu katılıyorum. 25. yılım bitti benim geçen hafta. Maşallah. Bu şirkette yani 25 yılda bu işi ben müşterilerimize de hep söylüyorum. Bunu yapmak kolay değil. Evet. Bu ekibi kurmak 15-16 yıldır biliyorsun yanında çalışanlar var. Onları burada tutabilmek, muhafaza etmek ve bu sistemi oturtmak kolay olmadı. Ama bütün Türkiye'de yani en tepesinde böyle olarak kontrol ederek her şeyi ilgili yap. Orhan abi anlatırken 25 yıl dedi. Ben kendimle kıyaslama yaptım bir an beynimde. Ben 2 yılda buradayım, 25 yıl sonra nerede olurum bilmiyorum. Seninle beraber prolarımız artık havalede. İnşallah diyelim. İnşallah. Bir hani dış algı var ya abi, dışarıdan tekne alım avro. Ben onu kıracağım abi. Yani onu kesinlikle, sırf o yüzden bu kadar asılıyorum bu işe. Yoksa benim çok şükür bir şeye ihtiyacım da yoktu bu işe başladığımda. Hakikaten yoktu abi. Fuat'ın ana işi bu değil Yani arkadaşlar. evet, Başka ben bir işi var. ünlü 3-4 İki markanın yıl- danışmanlığını da Evet. yapıyorum. 2 yıl önce bir tekne alıyor, batıyor. Evet. Oradan böyle bir ya lan böyle bu ne falan filan öyle bir aşk da çıkıyor. 2 yılda da 77 tane ruhsat basmış. Öyle Evet. bir durum var. Evet. İyi Bir de sayı yani. aslında ruhsattan ziyade Nerede dörtler. yedin dolarları söyle. Hep yatırım yaptık. Biz ayrıldık, sürenin sonuna geldik. Teşekkür Daha 3 saat video çekeceğiz. Abi görüşürüz. Teşekkür ederim. Gerçekten koyduğun alüminyum kapıyı değiştirdiğine sevindim. Paslanmaz kapı da gayet sağlam Ağır durmuş. durdu abi. Şu arka cam da çok yani kapattığında da içeriden de ferahlığı bozmuyor. Çok güzel olmuş. Evet, güzel oldu. Arkadaşlar kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum ama teknenin içinde durduğunuzda eski Mercedesleri bilir misiniz? Mavi camları vardır böyle. Evet. O hangi modelini hatırlamıyorum ama o arabanın içinde oturduğunda herhalde dışarısı çok güzel görünüyordur masmavi. Fuat'a dedim ki ya dedim bunun camlarını dedim. Hatta böyle anlattım. Şu eski Mercedesler vardı mavi. Öyle yapabilir miyiz acaba falan. Ya ne var onda yaparız dedi. Vallahi yaptık. Aynen. Ha içeride o yıllarca ben tabii çocuktum o zamanlar o Mercedesleri gördüğümde. Hayalini kurduğum o mavi gökyüzüne kavuştuk bu teknede. Evet. Bir de bir şey değinmek istiyorum abi. Biraz önce sen kapıyla ilgili yorum yaptın. Şimdi YouTube'dan özellikle bizim kanalımızda bazı yorumlar geliyor işte. Bu ilk fotoğrafları paylaştığımızda. Senin kanalın mı var? Evet, kanalım var. YouTube Evet, kanalı var. Aynen aynen. Ama bir potansiyel Serhat ben Fuat'ta bir potansiyel gördüm. Kameralara yakışıyor bence. Evet, sağ ol abi. Fuat'ın YouTube kanalında arkadaşlar Serhat koyuyor şimdi. Evet, orada. Takip edin. Aynen. Orada teknelerle ilgili teknik detaylar, Evet. üretimle ilgili teknik detaylar. Yani hepimizin ihtiyacı Evet. oluyor tekneye. Farklı center konsol geliyor bir tane 10 Evet, metre evet, falan. sürprizimiz çok büyük oldu. Fuat'ın da YouTube kanalına
takibe alalım arkadaşlar. Aynen lütfen. Bakacağım videodan sonra kaç Evet. kişi seni takibe almış. Masa nasıl bu arada? Masa- Dokununca hissettim. Masa bir manyetik abi. Bir manyetik abi. Bu arada burası çok geniş. Suat abi ben dün akşam burada yattım. Yani birazcık Yattın ama dinlendim. bak masayı indirip burayı yatak yapabiliyorsun. Tabii ama ben şuraya bile uzandım dün. Dinlendim bayağı bir. Evet, Akşam evet. yorulmuştum. Ya şöyle salon da çok geniş oldu. Arka havuz Evet. zaten geniş. Şurada 6-7 kişi 8 kişi otur yemeğini ye. Aşağıda göstereceğim. Yeterli yatak sayısı var. Rahat rahat 6 kişi yatıyor aşağıda onu söyleyeyim. Ama şunu da indirip minder koyduğunuzda 2 kişi de burada yatar. 8 kişi konaklayabiliyor bu teknede. Bir de sert havalarda, yağmurlarda bilmem ne kapat kapını abi. Çalıştır klimanı. Klimamız da var bu arada sıcak soğuk. Evet. Çalıştır klimanı devam et. Gelelim konsolumuza. Konsolumuzda 16 inç bir tane raymarinimiz var. Bizim Moss'un ürettiği bir touch panel var. Bu touch panelden seyir fenerlerini, yakıt tanklarını, aydınlatmaları, su altı lambalarını. Bundan sonra bütün ilerlerde onunla ilgili çalışacağız seninle. Evet. Detaylandıracağız Ondan onu da sonra abi. güzel. Bizim kendi üretimimiz bu da. Yazılımını da biz yapıyoruz MOS olarak. Bu tekneye de ondan koyduk. Çok da güzel oldu. Fusion ses sistemi koyduk. Oldukça başarılı. Şu aydınlatmaları Fuat tasarladı. Çok da şık oldu. Evet. Nasıl söyleyeyim? Fantastik işlerle Fantastik. uğraşmayı seviyor. Arkadaşlar koltuk Pullman koltuk. 1. sınıf değeri profesyonel pilot koltuğu. Şimdi dedim bak böyle bir tekne yapıyoruz. Getirip buraya hani böyle piyasadaki 3-5 bin liralık bir koltuğu veya işte polyesterden bir ayak yapıp üzerine bir tane minder koyuyorlar. Bak dedim olmaz kardeşim yani. Hakikaten pilot koltuğu. Kaç para verdin abi? Söyleyemem. Ama 100 çok var mı? işte. Ciddi paralar arkadaşlar. Evet. Yani böyle parça görünmüyor ama hepsini bir topladığınızda ciddi maliyetler çıkıyor ortaya. Ama doğrusu neyse onu yaptık bu teknede de. Böyle bak kör bir alan vardı burada mesela. Ben marangoza dedim ki bu da tiktir bu arada bir manyetikinde. Buraya dedim böyle bir kutu yap. Bu boş alanları değerlendirelim. Şimdi aşağı doğru iniyorum. Direkt kameraya dalalım. Bu bizim master kameramız. 2 kişi çok rahat rahat yatıyor. Ben bir hafta tatil yaptım. Çok da rahat ettim. Yatağın altı arkadaşlar komple dolap. Kapakları açtığınızda işte can yelekleri, kullanmadığınız ıvır zıvır fazla halatınız, usturmaçanız bilmem neyiniz varsa yatağın altı komple dolap. Burada bir hatch var zaten gördüğünüz gibi. Klima var burada sıcak soğuk. Biz yazın o turnuva zamanı klimayı da çalıştırdım. Gayet de konforluydu. Onun dışında yine böyle boş alanların bakın tamamı. Yani burası olsun, şurası olsun. Tamamı dolap. Şurada bir dolabımız var. Battaniyeler hazır hatta. Kışa hazırlık bu da. Burası bir dolap. Şurada gördüğünüz gibi burası bir dolap. Yani bizim çok fazla ihtiyacımız oluyor arkadaşlar alana. Bak şu merdivenlerin altlarını bile çekmece yaptık mesela. Dedim ki niye boş kalsın o alan? Bu çekmeceye koyulabilecek bir dünya malzeme var. Balıkçı arkadaşlar beni anlıyor şu an dinleyenler zaten ne kadar önemli olduğunu bu dolap alanının. Kameramızdan sonra bakın buraya da bir dolap koydurmuşuz hemen. Koca bir dolap. Buraya elbiseni as. Kıyafetlerini koy. Her şeyini koy. Burada tuvalet banyomuz var. Benim boyum 1.85 arkadaşlar. Yani boy olarak tuvalet banyoya girdiğinizde gayet rahat. Burada bir tane elektrikli klozetimiz var. Burada lavabomuz var. Yine burada dolaplarımız var kullanabilmek için. Burada bir tane duşumuz var. Zaten burası duş alanı. Yerler yine bir manyetik. Yani kapıyı kapattığınızda rahat rahat duşunuzu yapabiliyorsunuz burada. Ya bu boy bir tekne için gayet geniş bir tuvalet, banyo. Burası da komple su sızdırmaz. Güzel bir banyo oldu yani. Fena olmadı. Bu kadar kısa sürede fena olmadı. Daha iyisi olmaz mı? Olur. Şimdi bu alt kameraya geçeceğim ben. Bakın buraların içleri hep dolap. Şuraya bir minder atıp orada bir kişi yatabilir. Burayı da şöyle benim 1.85 olduğumu düşünürseniz 2 kişi burada rahat rahat yatar. Şunun üzerine de minder attığınızda bir kişi de burada rahat rahat yatar. Toplamda şu alanda 4 kişi çok rahat yatabilir. Burada havalandırması var yine. Klima sıcak soğuk yaz kış için. Buradaki bu ölü alanların da tamamı gördüğünüz gibi dolap. Yani bu dolapların tamamını açıp yine malzeme koyabiliyoruz. Şu dolap kapağını açtığımızda da oradan makine dairesine geçebiliyoruz arkadaşlar. Bunu ben istedim. Yani her zaman mesela çok sert hava var. Makine dairesi kapağını açamıyorsunuz. Su girme ihtimali var. Ama makine dairesinde de bir işim var. Yani şalterim attı bir şey oldu. Gerçi ben sigorta panellerinin hepsini buraya koydum. Bir dolap var. Profesyonel bir elektrik işçiliği var. Onun için buradan şöyle açayım göstereyim. Makine dairesine geçiş yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu rafı alıyorsunuz. Hop buradan makine dairesine geçiyorsunuz. Bak burada bir klemens ve elektrik dolabımız var. Kameranın içinde. Konsoldan gelen tüm bağlantılar, ara geçişler burada. Bunun dışında batarya şarj, invertör gibi teknik ekipmanlarımız da makine dairesinde. Balıkçımız bu kadar. Şimdi ne var sırada? Len 32'ye mi geçelim? 52'ye mi geçelim? 52'ye geçelim gel. Hadi. Arkadaşlar 16 metre bir teknede bu kadar büyük bir yaşam alanı ben ilk defa gördüm. Şimdi girince de dedim
anlayacaksınız. Serhat'cığım teknenin dinlence alanı burası. 140 santim. Teknenin tam boyu 16, platformla beraber 17.40 oluyor teknemiz. 3 tane master'ımız var. Bu modelde şaftlı V-drive'lıdır bu. Bu şaftlı V-drive'lı olduğu için bunda bir ebeveyn banyosu var, bir misafir ve umumi tuvaletimiz, banyomuz var. Ama diğer teknemizde dıştan takma olduğu için 3 kabin, 4 banyo tuvalet var. Birisi sadece misafire hizmet ediyor. Her master'da 16 bir banyo. metreye kıştan takma mı koyuyorsun? Evet, 16 metreye. Suzuki 3x350. Ama bu teknede yok. Öyle söyleyeyim abi. Kliması, jeneratörü, su yapıcısı. Hadi öyle bir A'dan dolaşalım o Z'ye zaman tekneye. gırtlak dolu bir teknedir bu. Şimdi burada geniş bir oturma alanımız var. U şeklinde. Gene katlanır masamız. Burada opsiyonel olarak sunduğumuz barbekü ve lavabomuz, aynı zamanda buzdolabımız var. Bunlar opsiyonel geliyor. Çünkü ona döndüğümüz zaman kapıların tamamını hareketlendiremiyoruz. Mecburen sabitleyip sadece orta kanadı açabiliyoruz. O yüzden bunlar opsiyonel. İçeride gene bir fonksiyonel koltuğumuz var. Şimdi bu koltukta şöyle, burada bir oturma masa düzeni oluşturuyor. Kaptan kullanıma geçtiği zaman koltuğu geriye alıyor. Şu şekilde geriye alıyor ve kaptan koltuğu oluyor. Aynı zamanda bu tekniği de tabletten kontrol ediyoruz. Aydınlatmalar, pompalar vesaireler hepsini tabletten kontrol ediyoruz. Senin Moss'u bunu yetiştirememiştik. Evet. Şimdi burada büyük bir buzdolabımız var. 220 litre. Tam boy. Tam boy. Fırınımız, set üstümüz, dolaplarımız, bulaşık makinesi. Bu lavabo da çok özel bu arada. Suat abi. Fonksiyonel bir lavabodur bu. Hortumu çıkar. İşte altında yıkama, bardak yıkama yerleri. İşte Serhat sebze sevdi. meyve Kafa yıkama sallıyor. yerleri. Serhat sen bunlara bayılırsın. Bu teknede yaşasam diyor şu an. Bayılmıştım abi, bayılmıştım. Evet. Burada da bir çöp kovasının için yaptığımız bir yer var. Gene dolaplarımız var burada. Konsolda gene full donanımımız vardır. Flaplarımızdan işte baş parmağımıza, joystick'imize. Ama bu teknenin en büyük özelliklerinden birisi içeride. Şimdi bakın, çok yüksek bir girişe sahip. Girdiğiniz zaman boy yüksekliği yaklaşık burada 2.30'lara geliyor. Ve ilk başta master kabinden başlayalım. Şimdi iki tip aydınlatmamız var. Bir led aydınlatma, bir de spot aydınlatmamız var. İşte full yatakların kenarlarında her yerde saklama alanlarımız, boy dolaplarımız, Yalnız TV'miz. Zaten dün bir adam geldi. Boyu 2.10 vardı. Ya dedi, bu dedi rahat eğilmeden yürüyebiliyor mu teknede, ben dedi. Çok şaşırdı. Burası yaklaşık 17 metrekare, 18 metrekare bir alan. Bir şey 16 metre yani sonuçta 25 metre tekneye değiliz. Bu Evet. kadar yüksek tavanlı, bu kadar geniş, ferah bir master vallahi görmedim Evet. ben. Denizli'de izliyorsun mis gibi. Tabii buradan da denizi İki izleyebiliyorsunuz. tarafı açtın, hava sirkülasyonu. Zaten burada şöyle, ben yazın bu teknede kaldım. Klima ihtiyaç duymadım. Full donanım, her tarafına klima mevcut ama hiç klimaya ihtiyaç duymadım. Bir de çok fazla cam olduğundan dolayı bir de deniz esinti var sürekli. Biliyorsun. Serhat'cığım bak, bizim Aslında bir çok tuvaletimiz, banyomuz var. Giriyorsun. Suat abi, burada benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de abi oturarak duş çok iyi almak. olmuş. Bakarsan isteyen istediği şekilde gelip burada duşunu alabilir. Sabit de var. İşte fiskemiz de var. El fiskesi de var. Alan çok geniş. Evet. Hem uzun hem geniş. İşte kabinimizin kapısı kapanıyor isterseniz. İşte açıyorsunuz. Tuvalet klozetimiz burada. Bu lavabolar da çok özel, biliyor musun? Şunlar bak. Bunlar elektronik algılı, kendisini algılayabiliyor. Açıyorsun, sıcak suyu ayarlayabiliyorsun. Buradan derecesini arttırabiliyorsun. Elimizden geldiği kadar teknolojiyi kullanıyoruz Suat abi. İşte prizimiz var, aynamız, gene saklama alanlarımız, burada dolaplarımız. Evet, şimdi bunların altında da saklama alanımız var. Bunun altında da saklama alanımız var. Yatakların altı da saklama alanı. Burada dolaplarımızın içi saklama alanı. Ya bu teknede evde ne kadar eşya kullanabiliyorsan hepsini yerleştirebiliyorsun. Yaşa burada 12 ay. Yaşarsın. Bu Tekne teknede zaten olur. kendi kendine yaşayabilen bir tekne. Bu teknede olur gibi. Yani şöyle, bununla bir yazı geçirebilirsin abi. Market alışverişinin dışında herhangi bir şeye ihtiyacın olmaz. Zaten suyunu kendin üretiyorsun. Su yapıcı var o zaman. Tabii su yapıcımız da var. Serhat'cığım, bunlar da bu arada çekmecedir, saklama alanıdır. Bunları da kullanıyoruz. Geldik.
diğer master'a. Gördüğün gibi burası bizim küçük master'ımız. Tüp kabin diye bir şey yok bu teknede. Tavan yüksekliğini görebiliyorsunuz. Benim boyum bu arada 1.77. Senin 1.85 abi benim. 1.85 yani yaklaşık bir 20 santim daha var. Herhalde bir 2 metre, fena. 2.05 Yok, bu birçok yüksekliğimiz var. teknenin master kabini gibi. Evet, yatak Burada genişliği rahat de yatak yakışır. 130 santimdir. 2 kişi rahat rahat burada uyuyabilir. Sonuçta bu bir tekne yani böyle evdeki kadar büyük geniş bir yatakta. Ama yapılabilir mi? Yapılır. İsteğe göre tasarlanabiliyor Abi onlar. yeterli. Yani Onların o hiç problem master'ın yok. yanında bu da master. Evet, gene burada 2 tane havalandırma heycimiz var. Boy dolaplarımız, saklama alanlarımız. Burada bir pufumuzla aynamızı da takmamışız. Bak görüyor musun abi? Evet, diğer kabine geçelim bakalım. Üçüncü kabin nasıl? O tüp kabin mi? O da tüp. Ondan önce burada gene bir banyo tuvaletimiz var. Gene duşakabin vardır. Serhat'cığım seni içeri davet edeceğim ben. Gene bir duşakabinimiz var. Gene oturma alanı var. Gene havalandırmalarımız var. Geldik diğer master'ımıza. Bu master'da yatak biraz daha geniş. Boy dolapları, saklama alanları gene çok fazla. Her tarafta dolapları elimizden geldiği kadar yerleştiriyoruz. Çünkü biliyorsun abi dolap çok önemli. Abi kameralar Tekne. çok iyi ya. Evet. Yani 16 metrede böyle 3 tane böyle master ben gerçekten görmedim. Şimdi ben girerken bahsetmiştim sana. Bunun dıştan takma modelini yaptım ben. Onda buradan arkaya geçiyorsunuz. Bir geçiş yaptık buradan. Bunlar biraz daha uzun oldu. İkisinde de ebeveyn banyo tuvaleti oldu. Bir tane de misafir banyo tuvaleti var. 4 banyo tuvalet oluyor. Çok 4 iyi. banyo tuvaleti Geliyor, olan ev yok efsane abi. geliyor. Evet, Ne evet. sağ ol. Makine dairesinde bir de kaptan köşkü var. Kaptanın da ayrı tuvaleti banyosu var orada. Yani bunu 24 metrelerde yakalayabiliyorsun. 24 metrenin altında bu donanımı yakalayamıyorsun. Biz bunu nasıl başarıyoruz? Onlar da bizim sırrımız olsun. Yapıyoruz ama. Bu teknedeki yürüme yolu böyle çok rahat rahat yürüyebileceğim bir yol Serhat. Burada rahat rahat 4 kişinin güneşlenebileceği bir güneş alanı. Şurada bir oturma alanımız var böyle. Seyir esnasında oturup 2 kadeh bir şey içeceğimiz bir yer var abi. Bunu neden bu renk dediler bana? Soru sordular. Söyleyeyim sebebini. Şimdi yukarıya çıkmak icap edebilir. Ama böyle bir yapıda fly olmadığı için kaygan bir zemin olacağı için orayı ben farklı bir renkte kumlu boya yaptım. Ki diğer yerlerde ayırt etsin, oralara basmasın diye. Bu arada tam net 5 metre geliyor bu teknenin yere. Abi yaşam alanları gerçekten çok Geniş. başarılı. Çok geniş. Ya şöyle düşün Suat abi, bu tekneyi al. Kalabalık bir aile. Evet. Bununla bütün 6 yazını kişi, geçirebilir. 6 kişi git. Buradan bir çık abi. Bozcaada, Göcek, efendime söyleyeyim Fethiye'ye kadar istediğin koyu oraya geze geze gidersin abi. Bütün yazı denizde geçirebilirsiniz yani. O zaman ne diyoruz? Her koyda bir eviniz olsun ama bir tane de Lena'nız olsun. Evet Fuat, Lena 32 en çok sattığın tekne. Evet. Niye çok bu satıyor bu tekne? küçük aileler için, 4 kişilik bir aile için mükemmel bir tekne. Denizciliğini biliyorum. Ben Biliyorsun da. geçenlerde arkadaşlar, kız arkadaşımla dedik böyle hafta sonu güzel vaktimiz vardı. Bir adaların arkasına gidelim. Orada güzel Evet. bir beach var. Vakit geçirelim. Fuat'a dedim ki suda teknen var mı? Dedi 32 var bir tane. Al git. Tuzla Marina'dan aldım bir tane. Adaya gitti. Gerçekten teknede de kaldı. Dönüşte havada sertti. Yani ben tekneyi kullanan biri olarak şunu söyleyebilirim. Bu boy bir tekne için arka güverte, salon, kamera, yaşam alanı, bunda da çok iyi sıkıştırmışsın her şeyi. Evet yani Efektif olmuş. Ama biz 2 tane 150 vardı onda ve evet. 25-30 knotun üzerindeydik. Çok iyiydi. Evet. 2 tane 350'yi görünce şaşırdım. Bu tekneye çok değil mi 250? Yani 2-350 de çok değil. En son limiti artık bu teknenin. 2 tane 350. Müşterimiz de 300 almıştı. Dedik hadi biz ufak bir ilave yap dedik. Fuara sokacağız tekneyi dedik. O da sağ olsun küçük bir ilave yaptı. Biz de bir şeyler katıp 2 tane 350 hediye ettik müşterimize. 250 de çıldırıyordur bu arada. Çok yani müthiş. Hadi anlat tekneni. Anlatalım. Şimdi, Niye çok sattığından Evet. başlayalım. Şimdi bir kere en önemli detaylardan birisi biliyorsun abi bu tür teknelerde kullanım alanı ve oturma alanı. Bizim teknemizin arka kıç kısmında şu kapak bu arada normalde makineleri kaldırdığımız zaman kalkar. Makineleri indirdiğimiz vakit indiriyoruz ve burada bir oturma alanı çıkıyor ortaya. Arka havuzu da bir dinlenceye Dinlence çevirmişsin yok. yani. Burası gece çok keyifli. Aha. Müthiş oluyor gece Tabii burada. iki arkadaş geldin Evet, oturdun oturduk. şurada. Çayını kahveni koydun. Evet. Tabii o Diyelim. çaylar kahveleri biliyoruz biz. Ya Onu- balık beklerken mesela ben bunu tamam aile için aldım ama 2 tane kamış yuvası da koymuş arkaya. Tabii. Şuradan bıraktım oltamı. Oh burada keyif yapa yapa balığımı bekleyebilirim yani. Balıkta da kullanabilirim. Ya zaten teknelerdeki en önemli şey şu. Bütün ölü alanları değerlendirebilmek. Kullanımı ne kadar çok arttırırsan o kadar iyi. Burada bir oturma
L'miz var. Bu yatıp masaya yatırdığımız zaman yatağa da dönüşebiliyor aynı zamanda. İşte iki tarafa açılabilen kapımız var. Bu da çok güzel bir şey bu arada Suat abi. Neden güzel bir şey? Bunu çift tarafa açtığımız vakit iki tarafa da açılan bir kapımız var abi. Hem o tarafa hem bu tarafa açılıyor. Burada yine bir ikili ocağımız, lavabomuz, buzdolabımız. Burada da ikinci buzdolabımız. Oo, 2 tane. Evet evet. Bunların bir kısmı opsiyonel olacak. Bu fuarda çünkü çok ciddi kampanya yaptım abi. Ondan dolayı birçok şeyi opsiyonel bıraktım. İşte çekmecelerimiz, aşağı inebilen bir masamız var. İstenirse buraya da bir yatak koyulabiliyor. Yani üstüne minderle çocukların yatabileceği bir yatağı çeviriyoruz. Burada bir hecimiz var gene. İşte yanında gene bir sörgülü camımız. Serap, bizim en önemlisi şu. Yan kapı. Yan kapı. Bizim teknelerimizin en büyük özelliklerinden birisi yan kapıdır. Bakın buradan işte yanaşırken birine seslenmeni icap ediyor, dışarı çıkmanı icap ediyor. Biliyorsun teknede ön tarafa koşup alman gerekebiliyor vesaire durumlarda. Bu çıkış kapısı çok önemli. İşte gene gördüğün gibi Bu rayların metre bir burada. tekne için bu da çok ferah. Yağmur başladı, dolu başladı. Kapat kapının pencereni. Şurada 4 kişi oturdu. Bir kişi de buraya oturdu. Bitti. 5 kişi sohbet, muhabbet, makara devam et hayatına. Biz diğer teknede bahsettiğimiz hani birçok noktayı ben polyestere dönmek istiyorum dediğimde 32'de başladım. Kasaları polyester yapıp kapaklarını gene mobilyadan devam ettim. Neden? Mutfağa da bu arada polyestere döndüm. Çünkü niye? Abi suya her daim maruz kalıyorsun. Bir de denizdeki rutubet biliyorsun abi yiyor. Yani tekneyi yiyor. Bu teknede mesela en büyük özelliklerden bir tanesi Suat abi yatakta giderken seyir alırken denizi izleyebilmek. Burada dikkat etsen çok geniş ferah bir alan var. Çok rahat ayakta durabileceğimiz bir lavabomuz. Gene jalüzilerimiz. Yine pencere. Evet, pencere. Burada bir duşumuz var. Serhat'cığım bak burada bir tane duş var. Yıkanabileceğimiz. Saklama alanları, gene Abi dolaplar. ben şuraya yine yatayım. Evet, Hani 1.85 ya, oradan baz alsın herkes. evet. Yani ben boylu boyunca 1.80 ya buraya 1.90, 1.95, 2 metreye yakın bir adam. Evet, İki rahat kişi rahat. rahat yatabiliyor. Ben Evet. kullandım, konakladım bu teknede. Akşamları gayet de konforlu, keyifli. Bir de şu dediğim gibi aydınlık, sabah uyanıyorsun, denizi izliyorsun buradan. Evet. Şu sineklikler olmasa ben olta da atarım buradan. O sineklikler yazın, Camdan. yazın çok işe yarıyor sineklikler. Hatch var burada, bir de havalandırma heci. Bunu açtım mı buradan da çekiyor. Burada böyle komple bir boy dolabımız var. Kıyafetlerimizi koyabileceğimiz. Geldiğimiz zaman ki benim en sevdiğim, yatmayı en çok sevdiğim tüp kabin. Burada bir sürü saklama alanımız var, dolaplarımız var. Burayı neden çok seviyorum yazın? Deniz seviyesinin altında olduğumuz için çok serin oluyor burası. O yüzden inanılmaz. Bir de karşılıklı hatchler var. Sürekli bir koridor var. Hava koridoru. Yani 3 çocuk, 4 çocuk bile yatar burada. Arkadaşlar tekneleri gördünüz. Evet. Çok yeni bir firma daha. 2 senedir tekne yapmasına rağmen oldukça güzel modeller çıkarmış ortaya. Denizcilikleri müthiş. Vallahi tatil yapasım geldi abi buraya. Şimdi var ya, İşi gücü bırakıp tatil Güneş de ne yapasım. güzel geldi değil mi bu ayda? Balıkçı bizim ortak projemiz. Evet. Birçok arkadaş yani çok şey olarak yazdı. Hayırlı olsun abi şu falan. Aslında o tekneyi ben kendime yapmadım. Biz Fuat'la ortak proje olarak yaptık. Müşteriye yaptık. Devam da edecek seri üretimi. Evet. Kısa zamanda güzel işler yapmış. Daha yolu var. Evet. Yani ben kaliteyi daha yukarı taşıyacağını düşünüyorum. Dediğim İnşallah, gibi kozmetikte ben inşallah. de eleştirilerde bulundum. İnşallah, inşallah. Ama çok hızlı yetiştiren ve fuara yetiştirildiği teknelerde hele bizim balıkçıda inanılmaz bir sürede yapıldı. O yüzden kusurları görmedik ama bundan sonraki teknelerde Öyle bir şey kusursuz yaşamayacağız. Evet, evet, evet. çıkacağını Her şey düşünüyorum ben kusursuz de. olacak. Yani Ee, mükemmel olana kadar devam. bize de çok Durmak yok. bu videoyu çekmemi çok istediler. Abi Evet. tekneyi tanıt, neler oldu neler bitti. Ben hazır balıkçıları tanıtmışken senin Lena'ları da aradım. Onları da Tanıtayım dedim. çıkarttık. Onlar da aradan çıktı. Fuat'ın YouTube kanalını, Lena Yat'ın YouTube kanalını Serhat koyuyor buraya. Evet. İrtibat şurada. numarasını da koyuyor. Yani tekneleri beğenip ilgilenen arkadaşlar buradan Fuat'la irtibat kurabilir. YouTube kanalına da üye olursanız Evet. Fuat'ın Detaylı ben videolar gelecek. kamera yüzü var. Onda o enerjiyi gördüm. Eyvallah. Kanalının süratle büyüyeceğine de eminim. Bu arada şöyle bir tabir var. Ben bunu çok kullanıyorum. Aslında tabir değil de ben öyle görüyorum.
dünyadaki en iyi terapi bence balık tutmak. Abi benim Yani- slogan o ya. En iyi ilaç diyebiliriz psikolojiye. Psikoloğa gitmeyin, balığa gidin Tabii. diyorum. Çünkü- Psikolog arkadaşlar bozuluyor ama Evet, bozulabilir. Onlar da balığa gitsin. Yani onlar da gitsin de. onların da Çünkü tedavi ihtiyacı var. orada balık tutarken sadece odak noktası oluyor. Başka bir şey düşünemiyor bilinç. Evet. Ve o yüzden kesinlikle balık tutmayı tavsiye ediyorum. Abi biz de Türkiye'de 3-4 yıldır çok kişiye inan bana vesile oldu. Evet. Öyle güzel şeyler yazıyorsun ki insanlar geliyor burada. Tabii. Yani sayemizde bu hobiye ufak ufak zaman ayırıp tekne alıp oltayla balık yakalamanın şevkine varmış. İnan binlerce insan var, sayıları Evet, az değil. evet. Çünkü ülkemiz biliyorsunuz zor dönemler geçiriyor. Çok stresli dönemler geçiriyor. Yani trafikte insanların birbirini kestiği, işte dediğim gibi Maalesef. çok gerçekten bana göre kötü bir dönem geçiriyoruz. Herkesin stresi maksimumda, geçim sıkıntısı, ekonomik problemler. Yani burada saymakla bitmez ama insanların rahatlamaya ihtiyacı var, tamam mı? Zaten yoğun iş temposunda çalışıyor. Eve geliyor, ev temposu bilmem ne. Rahatlamaya ihtiyacı var. O yüzden balık iyi bir terapi. Aynen. Ben herkese o yüzden bu spora davet ediyorum. Gönül Evet, vermeye. evet. Bundan daha huzur verici, daha bir de açık havadasın, doğadasın, tüm gün hareket ediyorsun. Hem fiziksel olarak spor hem ruhsal olarak da bir terapi, öyle düşünün yani. Artık videomuzu kapatıyorum. Evet, bu arada bir şöyle dıştan Serhat'cığım 52'de böyle bir alırsan burada çok farklı duruyor. Devasa. Evet, evet. Yani biz 32 ile yanında çocuk gibi Zaten kaldık. ona. sesten de belli. 3-4 gündür ben fuarlar, Evet. kendi fuarım bitti, buraya geldim. Onunla ilgili de Serhat bir video çektik orada. Hani ne iş yaptığımı da insanlara göstermek istediğim Evet. bir videoydu o. Tüm ekibimle müthiş bir fuar geçirdik ama ben de o fuar bitti, direkt buraya geldim. Böyle bir artık yoruldum, ses mes gitti bilmem ne. Artık burada kapatıyorum videoyu. Videolarımız devam edecek, keyifli videolarımız. Önümüzde inşallah güzel kırmızı dönemi, taş balıkları dönemi geliyor. Kış döneminin iyi balıkları onlar. Umarım biz de bol bol av yapar, keyif alırız. Size de bunları izletme, aktarma şansımız olur. Fuat'a da teşekkür ediyorum. Ben de size ayırdığı teşekkür için. ederim abi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.